Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Piyasalardaki olumlu seyir sürüyor mu? Borsa İstanbul Endeksi dün %1,09'luk yükseliş ile 1509 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 21 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dün güne yükselişle başlayıp 1500 seviyesinin üstüne tutunan endeks günün geri kalanında da yatay bir seyre hakimdi. Dolardaki geri çekilme ile birlikte dolar bazında da yaklaşık %1,58 artıda kapatarak yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde 0,04'lük, S&P 500'de %0,18'lik ve teknoloji şirketlerinin barındığı Nasdaq endeksinde ise %0,06'lık yükselişle kapattıklarını gördük. Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakimken Asya piyasalarının ilk işlem gününde satıcılı bir seyrin yer aldığını söyleyebilirim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır açıklamasında bulunurken, Türkiye finansal piyasaların yaklaşık %87'sini oluşturan bankacılık sektörünün salgın başlangıcından itibaren 940 milyar Türk lirası civarında yeni kredi kullanımı gerçekleştirildiğinden bahseden Akben, söz konusu kredilerin %45'inin kurumsal şirket ve ticari kuruluşlara, %31'inin KOBİ'lere, %24'ünün ise bireysel müşterilere verildiğini belirterek, sektörün döviz pozisyonları hakkında ise bilindiği üzere sektörümüz yabancı para net genel pozisyonu yönetmeliği çerçevesinde öz kaynaklarının %20'sini aşacak ölçüde kısa veya uzun pozisyon alamamaktadır. En güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır ifadelerini kullandı. Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Modern Land, beklenmedik likidite sorunları nedeniyle dün ödemesi gereken borcunun ana para ve faiz ödemesini yapamadığını açıkladı. Avangrid ve Fantasia Holdings'in ardından Modern Land kupon ödemesinin kaçırdığını açıklamalarında bulunurken, ardından da borç krizinin sektöre yayılacağı endişesini de beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri dahil bazı ülkelerden gelen devletlerin iç işlerine karışmamakla ilgili Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ettiklerini açıklamasıyla pazartesi günü geri çekilen kurun dün de düşüşünü sürdürerek gün içerisinde 9,41 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından günü 9,53 seviyesinden kapattığını gördük. Perşembe günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasalar tarafından da yakın takip ediliyor. Euro bölgesinin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ana piyasa göstergesi olan %2,05'lik 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen İngiltere Merkez Bankası'nın aksine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Bu sabah Asya seansına baktığımızda
Asya Pasifik bölgesinde hisse senetleri bugünkü işlemlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rekor kapanışlara ve Çin verisinin beklentileri aşmasına rağmen başta da bahsettiğim gibi gerilediğini gördük. Çin'deki sanayi kararlılıkları Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3'te yükseldiğini vurgulamak isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri dolarında ve tahvil faizlerindeki yatay görünüm haftaya gerçekleşecek olan FED toplantısını beklerken, dün beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik veriler ışığında 1800 dolar üzerinde tutunamayarak tekrardan geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1775 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında ons altında yaşanılan yatay fiyatlamalar sonrasında kurda yaşanılan geri çekilme ile birlikte 544 Türk Lirası seviyesine kadar dün geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Genel olarak veri akışı zayıf olduğu günde 550 Türk Lirası ve üzerindeki yükselişlerde satış denemelerine devam edilebileceğinin de altını çizmek isterim. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 557 ve 565 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 545 ve 535 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take